NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Ben buna derin NATO diyorum, gladyocular diyorum. Sadece mesele Arap-İsrail savaşları değil. Sadece mesele Yahudilerle İslam arasındaki savaş da değil. Türkler tarihte İslam'ın kılıcıdır. Bunların hepsi bizim kendi öz coğrafyamızı ilgilendiren satıhlar. Ama baktığımız zaman kıyamet hep burada kopuyor. Temmuz'da Türkiye'de bir NATO zirvesi olacak. Bizi ne bekliyor? NATO dağılır mı? Şimdi NATO'nun kuruluşundan beri belki düzenlenen toplantıların en kritiği, en strateji, en hayati ve NATO'nun belki geleceğinin belirleneceği bir toplantı olarak bunu görmek gerekir. Şimdi tabii bu kritik toplantının 36.sının İstanbul'da düzenlenecek olması oldukça önemli. Hem İstanbul'un hep söylediğimiz gibi dünya başkenti olarak gördüğümüz ve barışın tesis edebileceği en önemli medeniyet şehirlerinden biri olan İstanbul'da bence NATO'nun hem geleceği bakımından hem NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Acaba beyin ölümü bedensel ölüme dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu meselesinin konuşulacağı ve Türkiye'nin de bu rolünün ne kadar önemli olduğu, yani NATO içindeki kıymetinin ve öneminin ne kadar önemli olacağının bir manifestosu olacak diye düşünüyorum bu toplantı. Zamanlama itibariyle oldukça kritik. Neden diyorum? Hepimizin bildiği gibi yanı başımızda büyük bir savaş var. Ümit ediyoruz ki o tarihe kadar savaş bitsin. Ama bitmezse, savaşın barometresi artarak devam ederse o zaman Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi hem de ulusal güvenliğini ilgilendiren bir raddeye gelebilir. Ve bunun engellenmesi bakımından eğer şayet o tarihte de savaş sürecek olursa bence Türkiye'nin ciddi bir bölgesel güvenlik strateji belgesini ortaya koyacak şekilde bir hazırlığın olacağını düşünüyorum savaşın bitirilmesine dair. Ve bölgenin güvenliğinin bir başka savaşa mahal vermemesi üzerine de bence çok dik ve sert bir duruşu olacağını söylemek istiyorum. Çünkü bugüne kadar yaşadıklarımız çevre coğrafyamızı ister Ukrayna Savaşı'ndan alalım, İsterseniz Kafkasya'daki bizim Karabağ meselesinden alalım. Ege, Akdeniz'deki Yunanistan meselesinden alalım. Kıbrıs diyelim, Libya diyelim. Bunların hepsi bizim kendi öz coğrafyamızı ilgilendiren satıhlar. Ama baktığımız zaman kıyamet hep burada kopuyor. Kıyamet Amerika'nın Miami kıyılarında kopmuyor. Kıyamet Rusya'nın kıyılarında kopmuyor. Hindistan'da olmuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin kıyılarında kopmuyor. Niye Türkiye'nin kıyılarında kopuyor bu kıyamet? Şimdi ben bu soruyu da soruyorum. 100 yıldır verdiğiniz Türkiye'yi ele geçirmek, Anadolu'yu ele geçirmek, Türklüğü, İslam'ı ele geçirmek üzere yapmış olduğunuz bu haçlı diyeceğimiz, çünkü ben artık bunu hep bize diyorlar haçlı diyorsunuz, abartıyorsunuz. Hayır, abartmıyoruz. Bunu çünkü en yetkili ağızlardan biri söyledi. Peki bu toplantı olduğunda, bu toplantıda Türkiye'nin ortaya koyması gereken görüşün ben şu şekilde olmasını düşünüyorum. Tabii kendi çalışmalarına veya kendi görüşüme göre. Biz artık bölgesel bir NATO nasıl inşa ederiz? Bunu bence mesela diyeceksiniz ki NATO içeri böyle mesaj verilebilir mi? Evet, verilebilir. Çünkü Donald Trump'ın, tabii kendisi görevde ne kadar kalır kalamaz bilmiyorum ama NATO'yu lağvetmek, belki NATO'yu dönüştürmek, NATO'nun içerisinde başka bir güvenlik mimarisinin oluşması için bir çabası olduğunu düşünüyorum. Ya da birileri bunu Trump'a yine bir şekilde dayatıyor. Bunu biz nerede görüyoruz? Bakın birçok isim şunu söylüyor yetkili ağızlardan, bu ünlü neokonlardan. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, tabii onlar Kıbrıs diyorlar adanın tamamını sahipmiş gibi, NATO'ya alınabilir. İsrail NATO'ya alınabilir. Hindistan NATO'ya alınabilir. Hayırdır? Bu isimler, bu ülkeler niye alınmak istiyor özellikle? Çünkü üçüne baktığınız zaman bunlar aslında İslam dünyası ve Türk dünyası üzerinde, abartma yok, açık söylemek lazım, bir şer eksenidir. Şer ittifakıdır. Hindistan'la İsrail bir işbirliği anlaşmasına imza atmadılar mı? Kendilerini o altıgen doktrini içerisinde dost göstermediler mi? Peki Hindistan'ın Müslümanlara karşı Hindistan coğrafyasında uyguladığı zulmü, yine o asimilasyonu görmüyor muyuz? Görüyoruz. İsrail'in hep konuştuğumuz katliam politikasının özellikle hem İslam dünyası üzerinde o soykırım anlayışının ideolojik ve sahadaki gerçekliğini görmüyor muyuz? Güney Kıbrıs Rum yönetiminin maksimal, provokatif, enosisçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan ve adanın tamamına sahipmiş gibi sürekli provoke edilen Yunanistan'daki destekleriyle beraber ve arkasına aldıkları o evangelizmle yine Türkiye'yi hedef aldıklarını görmüyor muyuz? Evet, görüyoruz. O zaman burada NATO şuna karar vermeli Gülsüm Hanım. Bizim Soğuk Savaş sonrasındaki gerçek düşmanımız kim? Siz şunu söylediniz. Biz Soğuk Savaş'tan sonra İslami terörle mücadeleye başladık. İslami terör. Ben Yahudi terörü diye bir şey duymadım bu Batı'nın ağzından. Ben Hristiyan terörü diye bir şey duymadım Batı'nın ağzından. Ama nedense İslami terörizmi ağızlarına pelesenk ettiler. Makaleler yazdılar. Bunu bir uluslararası ilişkiler jargonu haline getirmeye çalıştılar. Hiçbir dini, hiçbir semavi dini, Allah'ın bozulmamış kitabını ve Allah'ın gönderdiği kelamı siz terörle yan yana getiremezsiniz. Bakın, sizin peygamberlerinize biz de inanıyoruz. Onlar da bizim peygamberimiz diyoruz. Ama siz reddediyorsunuz. O zaman burada gerçeklik nerede?
doğru yolda hakikatte ilerleyen hangi görüş? Şimdi işin bir de bu tarafı var. Demek ki siz aslında İslam'ı düşmanlaştırdınız. Peki İslam'ı ne zaman düşmanlaştırdınız? Bakın bu da önemlidir tarih olarak. 1071 Türklerin Anadolu'ya ilk değil son girişiyle beraber, ki bizi ilk defa gelmiş gibi hep tarihte öğrettiler. Çünkü siz buraya sonradan geldiniz. Artık gitme zamanınız geldi diyerek 1850'lerde İngiltere Başbakanı Gladstone, 1914'lerde Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Woodrow Wilson Anadolu'daki Türkleri ve Müslümanları Orta Asya'ya süpüreceğiz diyerek açıklamalar yaptılar. Ama tarih bunu tersini ifade ettikten sonra ortalık farklı bir görüşe, daha doğrusu farklı bir tarih yazımı ortaya çıktı. Haçlı seferleri ne zaman başladı Gülsüm Hanım? 1096. Bakın 1071 Anadolu'da Türklerin kalıcı hale gelmeleri, son girişleri ve 1096 Haçlı seferlerin başlaması. Şimdi demek ki bu mücadele, aradaki bütün o 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, bütün o arada yaşanan her şey bir şekilde Türklüğe ve İslamiyet'e karşı açılmış olan cephe savaşının hala 1000 yıldır devam etmesi. Şimdi NATO belki bu toplantıda ya bunu artık itiraf edecek, söyleyecek o ağızla. Ben buna derin NATO diyorum, gladyocular diyorum. Çünkü Türkiye'deki darbe süreçlerini her zaman onlar yönetmişlerdir. Ve bir şekilde bunun itirafçısı olacaklar mı? Şimdi Büyük Orta Doğu projesiyle bugünün bir alakası var mı yok mu diye ben çok düşündüm kafamda ve bazı gerçeklikler birleşmeye başladı, parçalar. Çünkü Büyük Orta Doğu projesinin belki son sayfasına geldik ve en kritik sayfasına geldik. Şimdi biliyorsunuz bunu anlattıkları zaman, ilk ilan ettiklerinde bunun teorisyeni 3 tane profesör vardı. Bunlar da iyi Siyonist profesörlerdi. Birincisi oryantalist Leo Strauss, ünlü Alman Yahudi. Amerika Birleşik Devletleri'ne akademisyenlik yapmış. Fukuyama'nın hocalarından. İkincisi tarihçi Bernard Lewis. İslam tarihçisi ve biliyorsunuz Orta Doğu tarihi çok meşhur. Ve antropolog ve entolog Claude de Lévi-Strauss. Bu 3 isim Büyük Orta Doğu projesinin teorisini yazdılar ve dediler ki biz Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceğiz. Barış ve demokratikleşmeyi sağlayacağız Orta Doğu'da, Mezopotamya'da. Tarihler kaçı gösteriyordu bunu yazdıkları zaman? 1944. 1948'de İsrail kurulduktan sonra Büyük Orta Doğu projesinin hedefi nedir diye sorduklarında ne yazar oraya da? İsrail'in güvenliğini sağlayacağız. Peki İsrail'in güvenliğini kime karşı sağlayacaksınız? Ki bakıyorsunuz işte Araplar var, işte Kürtler var, Türkler var. Ama 48'den itibaren yaşananlara bir bakın. Arap-İsrail savaşlarına ve diğerlerine. Sadece mesele Arap-İsrail savaşları değil. Sadece mesele Yahudilerle İslam arasındaki savaş da değil. Aslında en hedefe koydukları mesele Türklük meselesi. Bunu da nereden çıkarıyorum? Yani Türk-İslam sentezine karşı açılmış bir savaş. Şimdi Türk nüfusunun 2 tane güçlü olduğu coğrafya var. Birincisi Anadolu coğrafyası, bir tanesi de İran coğrafyası. Ve o tarihten itibaren yine bakın, İran'ı belki çok konuşmuyoruz Pehleviler dönemiyle ama İran içerisindeki Türklere karşı da açılmış bir büyük mücadele var. Şimdi eğer mesele buysa, yani İslam dünyasının 2 önemli ülkesi, işte Anadolu'daki Türkler ve İran'daki Türkler diyoruz ya, İslam dünyasında kendi kendini çökertecek, kendi kendini dinamitleyecek olan bir savaş nasıl çıkartılır? İslam dünyasındaki mezhep savaşıyla. O zaman Şiilik ve Sünnilik üzerindeki altındaki fay hatlarının kırılmasıyla bir mezhep savaşı mı acaba düşünülüyordu 48'den itibaren Büyük Orta Doğu projesiyle? NATO Savaşı adıyla bir mezhep savaşının başlatılması nasıl gerçekleşebilir şu şartlarda? Donald Trump ne dedi NATO'ya? Gel, İngiltere bana yardım et, Almanya bana yardım et. Ya yardım etmeyeceğiz dediklerinde ne cevap verdi? Siz kağıttan bir kaplanmışsınız. NATO aslında hiçbir şeymiş. Ve geçen gün işte birçok ülkeye teşekkür etti Donald Trump, İsrail, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar. Bir tek Türkiye'ye teşekkür etmedi. Çünkü işte Trump'ın kendi sözümü, özümü bilmiyorum ama esas hedef NATO-İran savaşı bahanesiyle Türkiye'yi NATO-İran savaşının ön cephesine atmak, kendileri arkaya geçmek ve Türkiye ile İran'ı kafa kafaya getirmek. Şimdi bakıyorsunuz Türk ordusu içerisinde Türk askerleri var, İran ordusu içerisinde Türk askerleri var. Türk milleti evlatların birbirine kırdırıldığı bir savaş karşımıza çıkacak. Şimdi bu büyük bir tehlike. Dolayısıyla buna karşılık bence hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü bu 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'yı da tuzağa düşürdüler. Goben ve Breslau 2 Alman gemisi Yavuz ve Midilli isimleri değiştirilerek biliyorsunuz Yavuz ve Midilli ile Türkiye'ye sığındılar ve o gemiler Karadeniz'e gönderilerek o dönemin Çarlık Rusyası'nın Odessa limanını bombalattılar ve Osmanlı Devleti savaşa sokuldu. Biz savaşa girmek zorunda değildik. Denge siyasetiyle biz savaşın dışında kalabilirdik. Sultan II. Abdülhamit Han'ın uyguladı. Ama bizi savaşa soktular ve Osmanlı'yı yıktılar. Bu da bir tuzaktı. Bakın şimdi yine böyle bir tuzak kurulmaya çalışılıyor ve Allah korusun böyle bir savaş çıkarsa, rahmetli Necmettin Erbakan Hoca da hep uyarmıştır, İran-Irak Savaşı'ndan çok daha uzun bir süren savaş olur. Bakın 8 yıl sürdü biliyorsun İran-Irak Savaşı ve 2 devleti de tüketti. Ama Türkiye ile İran savaşırsa, bu coğrafyanın 2 medeniyet gücü savaşırsa, ben burayı sadece İran'ı şeyden değerlendiriyorum. Tarihiyle değerlendiriyorum. Yoksa İran idaresinde, yönetimde çok hatalar var bize karşı. Çok yanlışlar var. O ayrı. Ama ben işin özüne iniyorum.
köküne iniyorum ve bu kök iki devletin savaşması durumunda kaybedenin sadece iki ülkenin değil, büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin ve Orta Doğu'nun kadim dengesi olacağını söylememiz gerekiyor. Ve şunu da gördük hep, Türkler tarihte İslam'ın kılıcıdır. Ve o kılıç kırılırsa eğer işte o zaman medeniyet düzeyinde büyük bir çöküş yaşarız. Dolayısıyla hepimizin bu anlamda uyanık olması lazım. Böyle bir tuzağa düşmemek üzere üçüncü tarafların kazanmaması için de bu stratejik tehlikenin farkında olmamız gerekiyor. NATO üzerinden bir planlama olacağını düşünüyorum bu anlamda. Peki hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nde görevden almalar vardı. Trump bazı kişileri görevden aldı. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Donald Trump'ın biliyorsunuz kendi işine gelmeyen siyasetçileri, bürokratları, komutanları görevden alabiliyor. Tek sözüyle, tek kalemiyle. Şimdi bu savaşa karşı çıkan çok önemli bir kesim vardı biliyorsunuz. Amerikan ordusu içerisinde de, bürokrasi içerisinde de. Amerika Birleşik Devleti'nin Adalet Bakanı görevden alması bana biraz enteresan geldi. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının yayınlanması noktasında biliyorsunuz etkisi ve Donald Trump'ın Epstein dosyaları üzerinden işte dedik ya köşeye sıkıştırılması, yapmak istediklerini yaptırmaları için bu dosyaların kullanılmasını söylemiştik. Şimdi Adalet Bakanı kendi inisiyatifiyle mi alındı yoksa aldırıldı mı? O noktada benim biraz şüphelerim var. Ama işin askerler tarafına geldiğim zaman işte Genelkurmay Başkanı, ya Kara Kuvvetleri Komutanı ve onun alt düzey, üst düzey birçok ismi, Savunma Bakanlığı'ndan da galiba değil mi? Pentagon'dan da isimler alındı. Bu biraz Donald Trump'ın savaşına hayır diyenlerin görevden alınması hususu ve savaşı destekleyen ve Donald Trump'ın sözünden çıkmayan isimlerin getirilmesi olarak ben bunu görüyorum. Demek ki bir şeyler sahada olacak. Ama Donald Trump eğer birazcık aklı eriyorsa, görebiliyorsa, birazcık bu anlamda muhakeme yeteneği varsa savaşı kaybettiğinin farkında. Kazanacağı bir savaş yok. 3 senaryoda da yok. Körfez'e girdi, Hark Adası'na girdi. Girse bir sıkıntı, girip kalsa bir sıkıntı, girmese bir sıkıntı. Çünkü artık ok yaydan çıktı. Bir şey yapmak zorunda. O bir şey yaptıktan sonra kaybettiğini de göreceğinin farkında. Savaşın maliyeti 40 milyar doları aştı. Kendisi 12 askerimizi kaybettik diyor ama daha fazla olduğu ifade ediliyor rakamların. Esir askerlerin olduğu iddia ediliyor. Ve eğer ki bir Hürmüz, yani Hürmüz'de bir Normandiya çıkarması olursa 1944 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bu şartlar onlar çok daha farklı. İran'ın sürprizlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkarma gücüne karşı büyük bir felaket yaşatacağı ifade ediliyor. Yani İran bu noktada gelmeleri konusunda bir sıkıntı yok. Gelsinler, göreceklerine razı olsunlar diyor. Bir bilinmezliğe doğru Donald Trump ilerliyor. Eğer bu değişimler savaşın şiddetinin, savaşın kanının daha da artacağı bir dönemi kapısını aralayacaksa o zaman bölgemiz açısından daha kötü günler gelebilir diyebiliriz. Dolayısıyla bu olmadan bir an önce masanın kurulması lazım. Ama şu anda tarafların ortaya koymuş olduğu maddeler, İran savaş tazminatıdır, işte güvenlik garantileridir gibi veya Hürmüz bazı noktasında da mutabakatın sağlanamamış olması biraz daha barış masasının uzakta olduğunu gösteriyor. Donald Trump şunu da söyledi, ben rejimi değiştirdim dedi. İstediğimi aldım. İran kaybetti. İşte büyük zayiat verdik. Her şeyi bitti. Ne aldı? Aldığı bir şey de yok. Bakıyorum her şeyini aldık diyor. Tel Aviv vuruluyor. İşte bakın hala daha F-35 uçaklarını imha eden bir İsrail var. İran var. İsrail'in F-35 uçaklarını imha etti. Tel Aviv vuruluyor. Hayfa her yer vuruluyor. Tamam İran Amerika'ya vuramıyor şu anda. Ediyor. Rejim devam ediyor. Halk çökmedi. Moral motivasyon kaybolmadı. Çünkü diyorlar ki biz yaşayan şehitleriz. Bizim dini liderimiz öldü. Biz de ölmeye hazırız. 90 milyon nüfus. İran 6 kat büyüklüğünde 1,6 milyon kilometre kare ve bir hinterland ve savaş simülasyonlarına göre en az diyorlar Gülsüm Hanım 600 bin asker lazım. 600 bin. Siz hangi 600 bin askerlik çıkacaksınız? Hadi çıktınız. Tahran'a girdiniz. Tahran kalesine bayrağı diktiniz. Savaş benzetmesi yapalım. Sonra halkı ikna edebilecek misiniz? Halkı fethedebilecek misiniz? Mümkün değil. Bakın bunlar Afganistan'da 20 yıl kaldı. 2 trilyon dolar harcadı. Felaket. Sonuç yok. Irak'a girdi. Biliyorsunuz Irak'ta 150 bin askerle girdi. 30 ülke koalisyona katıldı. 300 savaş uçağı kullanıldı. 50 savaş gemisi kullanıldı. Durum ortada. Libya'da durum ortada. Ve siz bu coğrafyanın dokunulmayacak sinir ucuna dokunuyorsunuz. İran'a giriyorsunuz. Bir kale devletine giriyorsunuz. Bir boğaz devletine giriyorsunuz. Ve diyeceksiniz ki ben 3 ayda zafer ilan ederim. 3 ayda İran'a teslim alırım. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bütün isimleri de değiştirse bence bu isimlerin değiştirilmesi alelacele Donald Trump'ın kaybetmişliğinin bir duygusal refleksi. Büyük ihtimalle o komutanlar uyarıyor Donald Trump'ı. Hitler'i de uyarmıştı komutanları. Barbaros harekatını yapma. Barbaros harekatını yaparsan kaybederiz demişti. Ama Hitler inatla yapacağım dedi. O yapma diyen askerleri görevden aldı. Komutanları görevden aldı. Savaşı kaybetti. Şimdi Donald Trump'ı uyarıyorlar. Kaybediyoruz. Kaybedeceğiz. Yapma. O da diyor ki hayır ben kazanacağım, inanıyorum, yapacağım. İnanmıyorsanız gidin ben inanan komutanları getiririm ve onları oturturum bu koltuklara diyerek
aslında kendi ölüm fermanını siyaseten imzalayan bir Donald Trump var. Diyeceksiniz ki o da tabii şimdi biraz komplo teorisi olabilir ama bunlar tarih sayfalarında var. Bilinmesi de gerekiyor. Barbaros Harekatı'nı finanse eden, o dönemde Nazileri bu savaş noktasında Ruslara karşı destekleyen de Wall Street borsasıydı. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.